Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün bu güzel ipimizle güzel bir model başlayacağız. Modelimiz oldukça kolay ve gösterişli bir model. Şöyle ipimin kalınlığını göstereyim. Orta kalınlıkta bir ip. Himalaya'nın ihraç fazlası iplerini kullanıyorum. 100 gram, 280 metre uzunluğu olan iplerden. Kullanacağım şiş 4 numara. İnşallah siz de beğenir, benimle yaparsınız. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. Modelimize ilmeklerimizi alarak başlayalım. Birinci ilmeğimi bu şekilde aldım. Şöyle ilmeklerimizi alalım. Bu model için 2 ve 2'nin katları. Yani çift sayıda olması gerekiyor ilmek sayımızın. Yapacağımız örgüye göre ilmek sayımızı bu şekilde ayarlayıp modelimizi kuracağız. Ben lastiksiz başlayacağım. Siz de istediğiniz lastiğin üzerine modeli uygulayabilirsiniz. Şöyle hemen bakalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. 18 ilmekle modelimizi kurmaya başlayalım. Kenar ilmeğimi ilk sıra olduğu için düz olarak ördüm. Bir sıra ters örüyorum arkadaşlar. Modelin ön yüzüne geçmek için bir sıra ters örerek bir zemin hazırlıyorum. Örgümüzün ön yüzünde modelimizi kurmaya başlayacağız. Şöyle. Sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Kenar ilmeğimi de ördüm. Bir sıra bu şekilde bir zemin hazırladım. Modelin şimdi ön yüzündeyiz. Birinci sıra. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ilmeğimi, bakın kenar ilmeğimden sonraki ilmeğimi örmeden alıyorum. İpim arka tarafta. Daha sonra sıradaki ilmeğimi ters örüyorum. Bir ilmek örmeden alıyorum. İpim arka tarafta kalacak. Bir ilmek ters. Bir ilmek örmeden alıyorum. Bir ilmek ters olarak örüyorum. Birinci sıra ön yüzünde bu işlemleri yapıyoruz. Bir ilmek örmeden aldım. Bir ilmek ters olarak ördüm. Bir ilmek örmeden aldım. Bir ilmek ters ördüm. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Kenar ilmeğinden önceki ilmeğimi de ters olarak ördüm. Kenar ilmeğimi de ördüm. Birinci sıra ön yüzünde bu işlemleri yaptık. İkinci sıra arka yüzündeyiz modelin. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bakın sıradaki ilmeğim düz. Düz olarak ördüm. İpi kendimden tarafa aldım. Ön yüzünde örmeden aldığım ilmeği arka yüzünde de yine örmeden alıyorum. Ama arka yüzünde ipim kendimden tarafta. Önde olacak. Bir ilmek düz ördüm. Bir ilmek örmeden aldım. İp ama kendimden tarafta. Onu unutmayalım. Bir ilmek düz ördüm. Bir ilmek örmeden aldım. Bir ilmek düz. Bir ilmek örmeden alalım. Bir ilmek düz, bir ilmek örmeden alalım. Bir ilmek düz, ön yüzünde örmeden aldığımız ilmeği arka yüzünde yine örmeden aldım. İpim kendimden tarafta. Bir düz, bir ilmek örmeden alalım. Bir düz, bir ilmek örmeden alalım. Kenar ilmeğimi de ördüm. İkinci sıra arka yüzünde bu işlemleri yaptık. Üçüncü sıra ön yüzündeyiz modelin. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ilmeğim, bakın 2 sıra bunu örmeden aldığım ilmeğim. Yine örmeden alıyorum bu ilmeğimi. Sıradaki ilmeğimi ters olarak örüyorum. Zaten ters ilmeğim, ters olarak ördüm. Örmeden aldığım ilmeği aldım, üzerinden geçirerek bıraktım.
Bir ilmek doladım. Şu örmeden aldığım ilmeği yine örmeden aldım. Sıradakini ters olarak ördüm. Örmeden aldığım ilmeği ördüğüm ilmeğin üzerinden geçirerek bıraktım. Yani tek ilmek kaldı. Bir ilmek doladım tekrar. Şu örmeden aldığım ilmeği tekrar örmeden aldım. Bir ilmek ters ördüm. Örmeden aldığım ilmeği üzerinden geçirip bıraktım. Bir ilmek doladım. Üçüncü sıra ön yüzünde bu işlemleri yapıyoruz. Bakın modelimiz oldukça kolay. Bir ilmek doladım. Sıradaki ilmeğimi örmeden aldım. Zaten onu 2 sıra daha örmeden almıştım. Üçüncü sıra ön yüzünde yine örmeden aldım. Sıradaki ilmeğimi ters ördüm. Örmeden aldığım ilmeği de üzerinden geçirerek bıraktım. Bir ilmek doladım. Bir ilmek örmeden aldım. Bir ters ilmek ördüm. Örmeden aldığım ilmeği üzerinden geçirip bıraktım. Bir ilmek doladım. Bir ilmek örmeden aldım. Sıradaki ilmeğimi ters olarak ördüm. Örmeden aldığım ilmeği ördüğüm ilmeğin üzerinden geçirerek bıraktım. Bir ilmek doladım. Son kez yapıyorum. Bir ilmek örmeden aldım. Bir ilmek ters ördüm. Örmeden aldığım ilmeği ördüğüm ilmeğin üzerinden geçirerek bıraktım. Bir ilmek doladım. Kenar ilmeğimi de ördüm. Bakın arkadaşlar, sıra başında artırma yapmamıştım. Önce şu eksiltme işini yaptık. Sonra artırma yaptık. Burada sıra sonunda yine eksiltme işinden sonra bir artırma yaptım. Buna dikkat edelim. İlmek sayımızda eksilme olmasın. Şimdi dördüncü sıra arka yüzündeyiz modelimizin. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Bakın. Şu doladığım ilmeği de ters ördüm. Diğer ilmeğimi de ters ördüm. Sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi ters örerek devam ediyorum. Gördüğünüz gibi model oldukça kolay. Kenar ilmeğimi de ördüm. 5. sıra ön yüzündeyiz modelimizin. Model 6 sıradan oluşmakta. 5. sıra ön yüzünde kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Beşinci sıra ön yüzünde bütün ilmeklerimizi düz olarak örelim. Başka bir işlem yapmıyoruz. Kenar ilmeğimi de ördüm. Bakın modelimiz yavaş yavaş oluşmaya başladı. 6. sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimizi ters olarak örelim. Kenar ilmeğimi de ördüm. Modelimizi bir kez kurmuş olduk. Bakın model ilerlemiş hali daha da kendini gösterecek. Modelimiz böyle ama. İsterseniz hemen bir kez daha kurulumunu yapalım modelin. Birinci sıra ön yüzündeyiz modelin. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ilmeğimi ipim arka tarafta kalacak şekilde yine örmeden alıyorum. İpimi öne aldım. Bir ilmek ters ördüm. Bir ilmek örmeden aldım. Bir ilmek ters ördüm. Bir ilmek örmeden aldım. İpim arka tarafta. Bir ilmek ters ördüm. Birinci sıra ön yüzünde bu işlemleri yapalım. Bir ilmek örmeden alalım. Bir ilmek ters örelim. Kenar ilmeğimi de ördüm. Şurada tellenmiş. Hemen onu düzeltiyorum.
Evet. İkinci sıra arka yüzünde yine aynı işlem yapıyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ilmeğim bakın düz olarak ördüm. İpi kendimden tarafa aldım. Ön yüzünde örmeden aldığım ilmeği yine arka yüzünde de örmeden aldım. Bir düz ilmek, ipi kendimden tarafa aldım. Bir ilmek örmeden aldım. Bir düz ilmek, örmeden aldığım ilmeği tekrar örmeden aldım. Arka yüzünde de bir düz, bir ilmek örmeden alalım. Bir düz, bir ilmek örmeden alalım. Bir düz, bir ilmek örmeden alalım. İpim ön tarafta. İkinci sıra arka yüzünde bu şekilde yapalım bütün ilmeklerimizi. Üçüncü sıra ön yüzündeyiz modelin. Modelimize şekil veren bu üçüncü sıramız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bakın sıradaki ilmeğim örmeden almıştım 2 sıra bunu. Yine örmeden aldım. Sıradakini ters ördüm. Örmeden aldığım ilmeği ördüğüm ilmeğin üzerinden geçirerek bıraktım. 2 ilmekten 1 ilmek çıkarmış olduk. 1 ilmek doladım tekrar. Sıradaki ilmeğim örmeden almış olduğum ilmeğimi tekrar örmeden aldım. Bir ilmek ters ördüm. Örmeden aldığım ilmeği üzerinden geçirerek bıraktım. Bir ilmek doladım. Aynı işlemi yapıyorum. Örmeden aldığım ilmeği örmeden aldım. Sıradakini ters ördüm. Ördüğüm ilmeğin üzerinden geçirerek bıraktım örmeden aldığım ilmeği. Bir doladım. Aynı şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Üçüncü sıra ön yüzündeyiz. Sıra sonuna kadar bu işlemleri yapalım. Ters ilmeği ördüm. Örmeden aldığımı üzerinden geçirdim, bıraktım ve bir kez doladım. Daha sonra kenar ilmeğimi ördüm. Üçüncü sıra ön yüzünde bu işlemleri yaptık. Bakın modelimiz oluşmaya başladı. Dördüncü sıra arka yüzünde kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimizi ters olarak örelim. Dördüncü sıra arka yüzündeyiz model kurulumunun. Kenar ilmeğimi de ördüm. Şimdi 5. sıra ön yüzündeyiz. Modelin kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimizi düz olarak örelim. Kenar ilmeğimi de ördüm. 6. sıra bakın modelimiz oluşmaya başladı. Tam gösteriyor kendini. 6. sıra arka yüzünde kenar ilmeğimi yine örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Modelimiz 6 sıradan oluşmakta. Hep bu 6 sıranın tekrarını yapacağız. 2 ve 2'nin katları ilmek sayımız, yani çift sayıda olması gerekiyor. Model kurarken buna dikkat edelim. İlmek sayımızı bu şekilde ayarlayıp istediğimiz lastiğin üzerine modelimizi kurabiliriz. Evet, bakın 2 kez kurmuş olduk arkadaşlar modelimizi. Modelimiz böyleydi bugünkü. Şöyle bir de ilerlemiş halini göstereyim size. Bunu da ben daha önce yaptım. Yine bunu da 4 numara şiş ve aynı iple yaptım. Bunu da beraber yaptık.
Modelimizin arka yüzü de bu şekilde. Bakın şöyle bir görüntüsü var. Model oldukça kolay ve güzel bir model. Evet. İstediğiniz örgüde bunu kullanabilirsiniz. Yazlık örgülerinizde, mevsimlik örgülerinizde, yani şöyle kışa da daha ince şişlerle örerek kışlık örgülerinizde de kullanabilirsiniz. Yelek, süveter, hırka, hepsinde kullanabileceğiniz, astarlı, hatta bebek battaniyelerinde bile kullanabilirsiniz. Yazlık örgülerinizde de yazlık iplerle, koton, merserize iplerle kullanabileceğiniz güzel bir model. İnşallah siz de beğenir, benimle yaparsınız. Sizler de modeli yaparken nelerde kullanacağınızı yazarsanız memnun olurum. Evet. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.